Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bülbül Öğretmen eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size sosyal bilgiler dersinizden birinci dönemin ikinci yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri yazınızda çıkabilir diye düşünüyorum. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benimkiyle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Numaralandırılarak verilen Türkiye fiziki haritasında kaç numaralı alanda dağlık, engebeli ve yüksek araziler daha geniş yer kaplar? Şimdi bir numarada Marmara bölgesi gösterilmiş. 4 numarada Akdeniz bölgesinin kıyı tarafları gösterilmiş. 3 numarada İç Anadolu bölgesi. 2 numaralı yerde de Doğu Anadolu bölgesi gösterilmiş. Tabii ki Doğu Anadolu bölgesi diğer bölgelere göre daha yüksek, daha engebeli ve daha dağlık olduğu için buradaki cevabımız 2 numara olacak ve B şıkkını işaretleyelim. İkinci sorumuz. Fiziki haritalarda renkler yükseltileri gösterir. Buna göre ova gibi deniz seviyesindeki yerler nokta nokta renk ile gösterilir. Evet, bir numara yeşil olarak gösteriliyor. 2, yani ikinci ifade orta yükseklikte olan plato gibi yerler nokta nokta renk, o da sarı oluyor. Dağlık ve yüksek yerler nokta nokta renk, o da kahverengi oluyor. Yani yeşil, sarı ve kahverengi olacak. Şıklara baktığımızda C şıkkında doğru cevabı görüyoruz. Yeşil, sarı ve kahverengi. C şıkkını işaretliyorum ve 3. soruya gidiyoruz. Şemada verilenlerden hangisi doğal varlık değildir diyor. Birinci resimde kuş cennetini göstermiş. Kuş cenneti yani Manyas Gölü oluyor. Manyas Gölü'nün kenarında birçok çeşit kuşlar olduğu için, yuva ve yavru yaptıkları için buraya kuş cenneti deniyor. Yani burası doğal bir varlık. İkinci resimde peri bacaları var. Evet, bunlar da doğal olarak oluşan varlıklar. Üçüncü resimde Alanya Kalesi var. Alanya Kalesi insanların yaptığı bir eser. O yüzden bu doğal varlık değil, kale olduğu için beşeri varlık. İnsanlar yapmış. O yüzden biz cevap olarak C şıkkını işaretliyoruz. Dördüncüsünde Pamukkale travertenleri var. Bunlar da doğal olarak oluşmuş varlıklar. O yüzden dördüncü soruya geçelim. Bir şehrin göç almasında ve nüfusun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir diyor. Sanayinin gelişmiş olması nüfusun artmasında etkilidir, göç almada etkilidir. İnsanlar oraya giderler çünkü orada iş imkanları geniştir. İkincisi B şıkkı dağlık ve engebeli olması nüfusun artmasını sağlamaz, göç almasını sağlamaz. Çünkü insanlar dağlık ve engebeli yerlerde çok yaşamak istemezler. Çünkü orada yaşam şartları zordur. Yani biz burada B şıkkını işaretleyeceğiz. Dağlık ve engebeli yerler öyle çok göç alıp nüfus artmaz yani. Turizmin gelişmiş olması evet göç alma ve nüfusu arttırır. Uygun iklim koşullarına sahip olması da insanların yaşama tercihi olduğu için D şıkkında da nüfus artar ve göç alır. Cevap B şıkkı oldu yani. Beşinci soru. Yukarıdaki çalışmalardan hangileri doğal çevrenin insan eliyle değiştirildiğine kanıt olarak gösterilebilir diyor. Birinci ifade insanların ağaçlandırma yaparak parklar ve korular oluşturmaları evet doğal çevreyi değiştirmelerini söylüyor. 2. Enerji üretmek için akarsuların önüne barajlar yapılması. Evet bu da yine insanların doğal çevreyi değiştirmesi. Bataklıkların kurutularak şehirler kurması. Bunu da sayıyoruz. Demek ki buradaki 3 ifadede yani D şıkkını işaretliyoruz. İnsan eliyle değiştirildiğine kanıt olarak gösterilir. 6. Akdeniz iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Ege Akdeniz kıyılarında görülür. Evet doğru. Her mevsim bol yağış alır diyor. İşte bu ifade doğru değil. Çünkü buradaki ifade Karadeniz iklimi için söyleniyor. Karadeniz'de daha çok her mevsim bol yağış alıyor. Akdeniz iklimi kışları ılık ve yağışlı tamam ama yazlar genelde sıcak biraz da kurak değil mi? Don olaylarına nadiren rastlanır. Doğru. Doğal bitki örtüsü makidir. Bu ifade de doğru. Biz zaten B şıkkını işaretledik. Yedinci soru. Aşağıda doğal afetler ve doğal afetlerin zararını arttıran uygulamalar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. A şıkkı deprem, binaların sağlam yapılması. İşte cevabı bulduk. Bu yanlış. Yani binaların sağlam yapılması depremin zararını arttıran bir uygulama değil, bilakis azaltan uygulama.
Heyelan yamaçlara ev yapılması evet afetin zararını artırır. C şıkkında çığ dağ eteklerine yerleşilmesi evet dağ eteklerine yerleşirsek tabii ki zarar artar, can ve mal kaybı artar. Erozyon ağaçların kesilmesi. İşte ağaçları kesersek daha çok erozyon olur, daha çok toprak boşa gitmiş olur. Zarar artmış olur yani cevap A şıkkı. 8. Karadeniz bölgesine ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur? A. Çay üretilen tek bölge olmasında evet burada iklim etkilidir. Her mevsim yağış alması çay üretilen tek bölge olmasını sağlıyor. B. Taş kömürü yataklarının yer almasında. Burada iklimin etkisi yok. Cevabımız B şıkkı olacak. Niye? Çünkü taş kömürü yeraltı kaynaklarından bahsediyor. Madenlerden bahsediyor. Burada iklimin etkisi yok yani. Heyelan olaylarının sık yaşanmasında evet iklimin etkisi var. Bol yağış olduğu için. Gür ve sık orman örtüsüne sahip olması burada da iklim çok etkili. Cevabımız B şıkkı oldu. Şimdi 9'a bakalım. 9. soruda yalnız şuradakiler kaymış. Yani şöyle olacak. Bunun altına gelecekti. Demek ki baskı esnasında dikkat etmedik. Neyse. Karasal iklimi gösterenler bunlar yani. Devam edelim. Yukarıda verilen özelliklerin aşağıda verilen iklimlerle doğru eşleştirilmesi hangisidir diyor. Birincisi her mevsim yağışlıdır. Bu Karadeniz iklimini bahsediyor. Karadeniz. Yazları sıcak ve kuraktır. Bu karasal iklimin özelliği. Kışları ılık ve yağışlıdır. Bu da Akdeniz ikliminin özelliği. Şimdi bakalım bir numara Karadeniz olacak. Yani C ile D eleniyor. 2 numara karasal iklim. Karasal iklimin olduğu yerde 2 numara bakın B şıkkında var. Peki 3 numara neydi? Akdeniz iklimi. O da burada yazıyor. Demek ki burada cevabımız B şıkkı olacak. Bu şekilde işaretlemiş olduk. 10. Aşağıdaki bilgilerden hangisine fiziki haritalardan ulaşamayız? Yer şekilleri evet fiziki haritalarda görülür. Yükselti değerlerini de fiziki haritada görebiliriz. Akarsu ve göller de fiziki haritalarda vardır. Ama nüfusun dağılışı fiziki haritalarda yer almaz. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Nüfusun dağılışı siyasi haritada olur. Yani böyle il ve ilçelerin görüldüğü haritalar var ya orada gösterilir. O yüzden C şıkkını işaretledik. 11'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de farklı iklim tiplerinin görülmesinin bir sonucudur diyor. Yaklaştıralım soruyu. A. Çok çeşitli sebze ve meyvelerin yetişmesi. İşte bu iklim çok farklı iklimlerin görülmesinin sonucu yani. A şıkkı cevabımız. Diğerlerine de bakalım. Yeraltı kaynaklarının çeşitlilik göstermesi bu iklimle değil. Az önce başka bir soruda da vardı anlatmıştık. Platoların geniş alanlar kaplaması bu yeryüzü şekilleriyle ilgili iklim sonucu oluşan bir şey değil. Etrafının denizlerle çevrili olması iklim sonucunda olan bir durum değil. Bu da yeryüzü şekillerinden bahsediyor. Cevabı işaretlemiştik zaten. 12. Aşağıdaki yeryüzü şekillerine ait bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere ova denir. Bu doğru. Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına ada denir. Bu da doğru. Çevresine göre yüksekte kalmış düzlüklere dağ denir. İşte bu yanlış. Bunu işaretleyelim. Neden yanlış? Çünkü yüksekte kalmış düzlükler diyor. Düzlük olduğunda yüksekteki düzlüklere plato deniyor. O yüzden bu ifade yanlış. Biz de bunu arıyorduk zaten. Diğerine de bakalım tabii ki. Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara akarsu denir. Bu ifade de doğru. C şıkkını işaretledik. 13. Yukarıda soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli bir ölçüye göre küçültülerek düzleme aktarılmasına nokta nokta denir. Bakın şu kısma belli bir ölçüye göre diyor. Belli ölçülere göre yani. O zaman cevabımız ne olmalı? Tabii ki harita olmalı. Eğer ölçeksiz olsaydı yani kabataslak olsaydı o zaman kroki olurdu. Evet 14'e bakalım. Tatilde çok sayıda tarihi eser gördüğünü söyleyen biri aşağıdakilerden hangisini örnek verebilir? Tortum Şelalesi, Kaz Dağları, Van Gölü ve Çorum Saat Kulesi.
Tarihi eser dediğinde cevabımız D şıkkı olacak. Yani insanların oluşturduğu eserler, beşeri eserlerden ve tarihi eser dediğimizde aklımıza gelen tabii ki insanların yaptığı eserler oluyor. Tortum Şelalesi, Kaz Dağları ve Van Gölü doğal varlıklardan, tarihi eser değil. O yüzden D şıkkını işaretledik ve son sorumuza bakalım. Uzun bir soru. Şöyle, burada bilgiler var. Bu bilgilere göre burada da ifadeler var. Buradaki ifadelerden hangilerine ulaşılabilir diyor. Buradaki yargılardan. Şimdi bilgileri okuyalım. Kızılırmak deltasında yaşayan Hititlerde tarım, Ege kıyı şeridinde yaşayan İyonyalılarda deniz ticareti, İç Batı Anadolu'da yaşayan Lidyalılarda kara ticareti gelişmiştir diyor. 1. Geçim kaynakları yaşanılan bölgenin coğrafi özellikleriyle yakından ilgilidir. Evet, buradaki bilgilerden bu sonucu çıkarabiliriz. Çünkü bakın, Kızılırmak deltasında yaşayan Hititler tarım yapmışlar. Çünkü orası tarıma uygun. Ege kıyı şeridinde yaşayan İyonyalılar ise deniz ticareti yapmışlar. Çünkü deniz kenarında yaşıyorlar. İç Batı Anadolu'da yaşayan Lidyalılar da kara ticareti yapmışlar. Onlar deniz kenarında olmadığı için kara ticaretine yönelmişler yani. Demek ki birinci ifade tamam. 2. İlk çağda ticaret en önemli geçim kaynağıdır. Şimdi buradaki bilgiler bize bunu söylemiyor. Sadece bu bilgilere bakarak bu sonuca varamayız. O zaman bunu istemiyoruz. Toplumlar birbirleriyle ilişki içerisindedir. Bu ifade kendi başına doğru olabilir ama buradaki bilgiler bundan bahsetmiyor. Yani buradaki bilgilerde toplumların ilişki içerisinde olduğu anlatılmamış. O zaman sadece bu bilgilere göre bu yargıyı da istemiyoruz. O zaman bizim cevabımız bu soruda A şıkkı olacak. Yalnız birinci ifade şuradaki bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuç. Dediğim gibi üçüncü ifade kendi başına doğru bir ifade olabilir. Toplumlar tabii ki birbirleriyle ilişki içerisinde ama bize soruda sadece buradaki bilgilere göre değerlendirin dediği için A şıkkını işaretledik. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.